Selam, nasılsınız? Bugün bazı dillerde de bulunan Türkçedeki tek aksan işaretini öğreneceğiz. İnceltme işareti. Biz ona kısaca şapka diyoruz. Çünkü şekli şöyledir. Türkçedeki yabancı kökenli kelimelerin bir kısmıyla kullanılır. Yani bir kelimenin yabancı kökenli olup olmadığını ayırt etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Şapka bir kelimenin telaffuzunu değiştirir. Ama bazen de hem telaffuzunu değiştirir hem de anlamını değiştirir. Sesli harflerle birlikte kullanılır ve sesli harfin üstüne eklenir. Sesli harfleri hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız lütfen bir önceki alfabe videosunu izleyin. Çünkü Türkçe'de sesli harfler önemlidir. Şapka eklendiği sesli harfin sesini inceltir ve birazcık da uzatır. Yumuşak G'nin yayıyla karıştıracağınızı düşünmüyorum. Çünkü hem şekli farklı hem de sesli harflerle kullanılıyor. Şimdi ilk önce telaffuzunu öğrenelim. Önce şunu söylemek istiyorum. Bugünkü dersimizin amacı sizin hemen şimdi mükemmel telaffuza ulaşmanız değil. Bugünkü dersimizin amacı sizin şapkanın görevlerini öğrenmeniz, telaffuzu için gereken teknikleri öğrenmeniz, duyduğunuzda algılamanızı sağlamak. Bugün bayağı bir kelime telaffuz edeceğiz beraber ama telaffuz edemezseniz eğer merak etmeyin. Önemli olan sizin şapkayı gördüğünüzde veya duyduğunuzda algılamanız. Telaffuzunuz yavaş yavaş oturacak. Ayrıca bütün kelimelerin anlamlarını da öğrenmek, ezberlemek zorunda değilsiniz bugün. Zaten telaffuz için bu videolara geri döndükçe ve sesli tekrar ettikçe aklınızda kalacak. İleriki videolarda da duydukça öğreneceksiniz. Kelimelerin anlamlarını ezberlemekle boğuşmayın. Peki, şimdi ilk örneğimiz zeka. Bakın, A'nın üstünde şapka var ve A'yı ince okuyorum. Zeka. Eğer A'nın üstünde şapka olmasaydı telaffuzu şöyle olurdu. Zeka. Fark ettiniz mi? Aslında A incelirken bir önceki sessiz harfi de inceltiyor. Daha doğrusu biz şapkalı sesliyi inceltmeye bir önceki sessizden başlıyoruz. Bakın şimdi. İkisini arka arkaya telaffuz edeceğim. Lütfen dikkatle dinleyin. Zeka, 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 zeka. Aslında Türkçe'de zeka diye bir kelime yok. İkisinin arasındaki farkı duymanız için yanlış olanı da verdim. Şimdi benimle birlikte doğrusunu lütfen telaffuz edin. Benden sonra tekrar etmeye çalışın. Zeka, zeka, zeka. Peki, bir örnek daha görelim. Kağıt. Bu kelimeyle ince seslileri biraz daha iyi anlayabilirsiniz belki. Çünkü şapkalı seslimiz ilk hecede. Bu kelime kaç heceli? Türkçenin temel özellikleri videosunda anlatmıştım. 2 değil mi? Çünkü 2 seslisi var. A ve Ü. Yani A şapkası da olsa hala bir sesli. Tamam. Bakın şimdi. Tekrar telaffuz edeceğim ve lütfen bir önceki sessizin de inceldiğine dikkat edin lütfen. Kağıt. A'nın üstünde şapka olmasaydı şöyle telaffuz ederdim. Kağıt. Kaba değil mi? Bizde hayır. Türkçe'de kağıt kelimesini çok kibarca telaffuz ediyoruz. Kağıt.
Şimdi ikisini birden tekrar telaffuz ediyorum. Dinleyin lütfen. Kağıt, 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 kağıt. Ama Türkçe'de kağıt diye bir kelime yok. O zaman yanlış olanı silelim ve doğruyu beraber telaffuz etmeye çalışalım. Biliyorum zor bir kelime. Hem şapka var hem yumuşak G var. Ama önemli değil. Sadece deneyin lütfen. Benden sonra tekrar edin. Kağıt, kağıt, kağıt. Peki, bir örnek daha görelim. Yekûn. Arkadaşlar bu kelimeyi belki hiç duymayacaksınız veya hiç kullanmayacaksınız. Bu kelimenin eş anlamlısını biz daha çok kullanırız. Fakat ince seslerin telaffuzunu öğrenmeniz için güzel bir örnek. Bakın, U'nun üstünde şapka var ve bu U ne normal U ne de Ü. Dinleyin lütfen. Yekûn. U'nun üstünde şapka olmasaydı şöyle telaffuz ederdim. Yekun. Ama U'nun üstünde şapka var ve inceltmem gerekiyor. Bunu belki Q harfinin, İngilizce'deki Q harfinin alfabedeki telaffuzuna benzetebiliriz. Bana Q'yu Türkçe yaz deseniz şöyle yazardım. Belki de Türkçe'de Q'nun olmamasının sebeplerinden biri şapkadır, bilmiyorum. Çünkü bir önceki harfi de yumuşattığı için K ve yumuşak U yazdığımda sanki bana Q harfini veriyor. Biraz benziyor. Peki, bakın şimdi ikisini birden tekrar telaffuz edeceğim. Lütfen K'nin yumuşamasına, U'nun yumuşamasına, U'nun birazcık uzamasına dikkat edin. Yekûn, yekun. Yekûn, yekun. Türkçe'de yekun diye bir kelime yok. O zaman onu silelim ve doğrusunu beraber telaffuz etmeye çalışalım. Benden sonra tekrar edin lütfen. Yekûn, yekûn, yekûn. Tamam. Şimdi şapka hem telaffuzu hem de anlamı değiştirdiğinde neler oluyor onu bir görelim. Kâr, kar. Evet. Arkadaşlar bakın bu tip kelimelerde yani iki anlama gelen kelimelerde şapka önem kazanıyor. Çünkü eğer şapkalı telaffuz edersen farklı anlama geliyor, şapkasız telaffuz edersen farklı anlama geliyor. Dolayısıyla duyduğunuzda algılamanız veya kullanırken doğru kullanmanız, doğru telaffuz etmeniz önemli. Şimdi ikisini birden tekrar telaffuz edeceğim. Dinleyin lütfen. Kar, kar. Farkı duyabiliyorsunuz değil mi? K'de değişiyor, A'da değişiyor. Bu iki kelimeye eş sesli kelime diyemeyiz. Çünkü şapka onları eş sesli olmaktan çıkarıyor. Dolayısıyla çok önemli. Şimdi beraber telaffuz etmeye çalışalım. Bakın, her iki kelimeyi de önce ben söyleyeceğim. Lütfen sonrasında beni tekrar edin. Benim sıram. Kar, kar. Sizin sıranız. Benim sıram. Kar, kar. Sizin sıranız. Benim sıram. Kar, kar. Sizin sıranız. Çok sık duyacağınız bir örneğe daha geçelim.
hala, hala. Evet, bir kelimede iki şapka. Her iki A da yumuşuyor ve her öncesinde gelen her iki sessiz de yumuşuyor. Dikkatle dinleyin lütfen beni. Hala, hala. Evet, bu iki kelimenin de anlamı gördüğünüz gibi çok farklı ve çok sık kullanılan kelimeler. Şimdi benden sonra tekrar etmeye çalışın lütfen. Gene ikisini birden tekrar edelim. Önce benim sıram. Hala, hala. Sizin sıranız? Benim sıram. Hala, hala. Sizin sıranız? Benim sıram. Hala, hala. Sizin sıranız? Tamam. Bir örneğe daha geçelim. Dahi, dahi. Evet, şapkanın anlam değiştirdiği bir kelime daha. Bu kelimeleri günlük dilde çok sık duyarsınız arkadaşlar. Şimdi D'nin incelmesine, A'nın incelmesine ve azıcık uzamasına dikkat ederek beni dinleyin lütfen. Dahi, dahi. Dahi, dahi. Şimdi benden sonra tekrar edin lütfen. Benim sıram dahi, dahi. Sizin sıranız? Benim sıram dahi, dahi. Sizin sıranız? Benim sıram dahi, dahi. Sizin sıranız? Evet. Bunları özetleyecek olursak, inceltme işareti, şapka yani, bir kelimenin telaffuzunu değiştiriyor. Aynı zamanda telaffuzunu değiştirirken anlamını değiştirdiği kelimeler de var. Fakat Türkçe'de şapkasız yazıldığı halde ince okunan sesliler var arkadaşlar. Şimdi onlara da birkaç örnek görelim. Mesela gol. Bakın, O harfinin üstünde şapka yok. Ama O'yu ince telaffuz ediyoruz. Gol. Gol değil. Bu tip kelimeler şapka kullanmadıkları için ayırt edici bir özellikleri yok. Yazılışlarından telaffuzlarını anlayamıyoruz. O yüzden bolca dinleme yapmanız ve sesli tekrar yapmanız önemli. Arkadaşlar sesli tekrar yapın ve kendi sesinizi duyun. Bu size hem bu tip kelimeleri duyduğunuzda algılamanızı sağlayacak, kelimelerin anlamları aklınızda daha fazla kalacak ve de telaffuzunuz gelişecek. Bugün ben de size bolca örnek vereceğim. Ayrıca şimdi bir de L'ye dikkat edin lütfen. Son harf L. L'nin diğer sessiz harflerden farklı olarak şöyle bir özelliği var. Şapkalı bir sesten sonra geldiğinde de inceliyor. Bakın. Gol, 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 gol. Yani L hem ince sesiden önce hem de sonra geliyorsa eğer inceliyor.
Şimdi hem G'nin nasıl yumuşadığına, O ile birlikte nasıl inceldiğine, O'nun incelmesine ve biraz uzamasına, en son L'nin de incelmesine dikkat edin lütfen. Bu kelimede bütün harfler inceliyor. Bakın. Gol, gol. Farkı duydunuz değil mi? Şimdi beraber telaffuz etmeye çalışalım. Tabii ki doğrusunu. Benden sonra tekrar edin lütfen. Gol, gol, gol. Peki, bir örnek daha görelim bakalım. Lale, bakın. 2 L arasında ince okunan bir A. A şapka kullanmıyor ama ince okunuyor. Biraz önce dediğim gibi L diğer sessizlerden farklı davranıyor. Hem öncesinde incelecek hem sonrasında incelecek. Demek ki Türkçe'de ince L diye bir harf var. Alfabe bir türlü bitmiyor değil mi? Merak etmeyin. Hepsine alışacaksınız. Şimdi A'nın üstünde şapka yok ve ince okunuyor. Sorry. Lale. Ama öyle değil. Lale diye bir kelime yok Türkçe'de. Bakın. Lütfen dikkatle dinleyin. Lale. Baştaki L de inceliyor. A zaten ince ve birazcık uzun. Hemen arkasından gelen L de inceliyor. Lale. Şimdi benden sonra telaffuz etmeye çalışın lütfen. Lale. 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 Demek ki arkadaşlar L'ye dikkat ediyoruz. L'nin şapkalı olsun veya olmasın ince okunan seslilerle ilişkisi farklı. Tamam, bir örnek daha görelim. Mesela ne olabilir? Selam. Bu kelimeyi benden çok duyacaksınız. Sanırım bu videoyu da böyle açtım. Bakın, ince A'yı ve L'yi algılamanız için iyi bir örnek. Dersten sonra gidip bir dinleyin bence. Selam. A şapka kullanmadığı halde ince. Selam. Eğer ince okunmasaydı bakın şöyle olurdu. Selam. Ama hayır. İnce okunuyor. Selam. Şimdi benden sonra telaffuz etmeye çalışın lütfen. Selam. 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 Şimdi vereceğim örneğe dikkat edin lütfen. Çünkü istisnadır. 2 anlamı var ve şapka kullanmıyor. Dolayısıyla duyduğunuzda içerikten anlam çıkartmanız gerekiyor. Bakın, ince okuduğumuzda usul ve anlamı, normal U okuduğumuzda usul ve anlamı. İkinci U'yu ince okuyoruz. Lütfen farkı anlamaya çalış. Usul, 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 usul. Gördüğünüz gibi burada anlam bilmek biraz önemli. Şimdi benden sonra tekrar etmeye çalışın lütfen. Usul, usul.
usul, usul. Usul, usul. Fark ettiniz mi? İnce L'de dilimizin pozisyonu da farklı. Normal L'yi telaffuz ederken dilimiz damağımıza yakın ama sadece ucu damağa değiyor. İnce L'yi telaffuz ederken dilimiz yayvan, ön yarısı damağa değiyor ve ucu üst dişlere değiyor. Bakın, ses farkına dikkat edin lütfen. Önce normal L'yi telaffuz edeceğim. Hı. Şimdi ince L. Hı. Sesten de fark ettiniz değil mi? Hı. Hı. Şimdi beraber yapmaya çalışalım. Hı. 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 O zaman usul kelimesini iki anlamıyla birlikte iki telaffuzunu da beraber yapalım tekrar. Benden sonra tekrar edin lütfen. Usul, usul. Usul, usul. Usul, usul. Peki, bugün ne öğrendik? Bakın, 3 grup oluşturduk. Birinci grubumuz şapkanın anlam değiştirmediği kelimeler. Burada şapkanın telaffuzunu öğrendik. İkinci grubumuz şapkanın hem telaffuzu hem de kelimenin anlamını değiştirdiği kelimeler. Burada Türkçe'de şapkanın önemini anladık. Çünkü farklı telaffuzda farklı anlama geliyorlar. Üçüncü grubumuz şapka kullanmadığı halde ince okunan kelimeler. Burada aslında en önemlisi bence ince L'yi öğrendik. Ayrıca dinlememizin ve pratik yapmamızın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Şimdi size bolca bütün gruplar için örnekler vereceğim. Beraber telaffuz edeceğiz. Lütfen size zor gelse de telaffuzunuzu beğenmeseniz de deneyin. Bu önemli. Hadi bakalım başlayalım. Önce şapkayla sadece telaffuzu değişen kelimelere örnekler görelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Dükkan, hal, hikaye, imkan, inkar, kabus, kağıt, kainat, kafi, mahkum, mekan, rüzgar, şikayet,
tezgah, yadigar, yegane, yekûn, zeka. Bu kelimeleri sözlükte şapkalarıyla bulabilirsiniz. Tabii ki anlam için kendi ana dilinizde sözlükler kullanıyorsunuzdur. Fakat telaffuz ve yazım için size şu sözlüğü önerebilirim. Açıklamada linki var. Bakın, mesela zeka kelimesine şapkasız arattırdım ve doğrusunu buldum. Burada telaffuzunu da dinleyebilirsiniz. Peki, şimdi şapkayla hem telaffuzu hem de anlamı değişen kelimelere örnekler görelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Adet, adet, ama, ama, aşık, aşık, dahi, dahi, dahil, dahil, fani, fani, hakim, hakim, hala, hala, kar, kar, mani, mani, varis,
varis, yad, yad, yar, yar. Bu kelimeleri sözlükte ayrı ayrı bulabilirsiniz. Bakın. İki ayrı başlık açılmış. Demek ki iki ayrı anlamı var. Biri şapkalı, biri şapkasız. Ayrıca telaffuzlarını da dinleyebilirsiniz. Peki, şimdi geçelim üçüncü ve son grubumuza. Şapkasız yazıldığı halde ince okunan kelimelere örnekler görelim. Hadi bakalım, benden sonra tekrar edin lütfen. İnce okunacak seslilerin altı çizili olacak. Hadi bakalım, başlıyoruz. Albüm, alkol, amiral, ampul, bandrol, bluz, evlat, felaket, gayrimenkul, general, gol, golf, hakikat, hayal, helal, hilal, iflas, ilaç, ilan, ilave, imla, istiklal, kabul, klasik, kontrol, külah, lahana, lakap, lale,
lamba, Latin, lazım, leylak, mareşal, meçhul, mentol, mesela, melankoli, milat, plak, plaj, plan, protokol, reklam, rol, saat, sadakat, santral, selam, sembol, sülale, sürat, telaş, vals, bu kelimelerden Türkçe'ye Arapça ve Farsçadan girenleri sözlükte ayırt edebilirsiniz. Mesela selam kelimesi. Burada L'nin ince okunduğu yazıyor. Ama siz zaten ince okunan bir sessizden önceki sessizin de inceldiğini biliyorsunuz. Daha doğrusu o sesliyi bir önceki sessizden başlayarak inceltiyoruz. Bunu öğrendiniz zaten. Dolayısıyla sizin için önemli olan işaret bakın şu. Bu işaret bu seslinin ince okunduğunu gösteriyor. Fakat Türkçe'ye başka dillerden giren ve ince okunan kelimeleri bu sözlükte ayırt edemiyoruz. Dolayısıyla size elimden geldiğince fazla örnek vermeye çalıştım. Tabii ki burada telaffuzunu dinleyebilirsiniz bu sözlükte ama tesadüfen dinlemiş olursunuz çünkü ince okunduğuna dair bir ibare yok. Mesela bakın, gol. Gördüğünüz gibi o işaret yok. O yüzden bu verdiğim kelimeleri çalışmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şapkalı yazıldığı halde şapkasız yazılan bir sürü kelime göreceksiniz. Arkadaşlarınız size onları şapkasız yazacaklar. Fakat kesinlikle ince telaffuz edilmeyenini görmeyeceksiniz. O yüzden telaffuz önemli. O zaman şimdi hem alfabedeki sesleri tekrar hatırlamak için hem de şapkanın telaffuzunu iyice öğrenebilmek için
Karışık bir telaffuz çalışması yapalım. Hadi bakalım, benden sonra tekrar edin lütfen. Çay, kahve, usul, usul, nane, kar, kar, vazo, boğa, mekan, tarak, ampul, fare, üzgün, buz, patates, saat, selam, okul, öğrenci, öğretmen, kitap, defter, kalem, plak, plaj, plan, sinek, gemi, şarap, imkan, mağaza, reklam, peynir, lale, lamba, hediye, rüzgar, şikayet, atkı, iplik,
hikaye, jant, lahana, raket, uçurtma, zeka, ay, valiz, hala, hala, dalgıç, kabus, kağıt. Evet, bugünlük bu kadar. Sanırım size şükranla veda ediyorum. Ya bakalım buraya. Harikasınız. Size şükranla veda ediyorum. Bugünlük bu kadar. Lütfen alfabe videosuna ve bu videoya ara sıra uğramayı unutmayın. Hoşça kalın. Harikasınız. Bugünlük bu kadar. Lütfen arada sırada alfabe videosuna ve bu videoya uğramayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.